Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere 3 ayda bir kuzu 45 kilo olur mu olmaz mı bunu konuşacağız. Bütün bunlarla beraber videonun sonunda burada yapmış olduğumuz çok özel bir çalışma var. Tüm kuzu besleyen yetiştiricilerimizi çok yakından ilgilendiriyor. İnanılmaz derecede sonuçları var. Videonun sonunda değineceğim. Ama biz öncelikle kuzuyu nasıl besleriz? Beslersek kaç kilo olur? Bunu değerlendirelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kuzular dünyaya geldiğinde ilk 45 dakika içerisinde ağız sütünü alması çok ama çok önemli. 250 ila 300 mililitre arasında ilk 45 dakikada alınan ağız sütü çok önemli. Daha sonra doğduktan sonraki ilk 8 saat içerisinde eğer biberonla verecekseniz bunu ikinci defa ve üçüncü defa 2'şer saatlik aralıklarla verebilirsiniz. Kuzunuza sağlıklı bir şekilde ağız sütünü almış, tamamlamış olacaktır. Bununla birlikte ne zaman yeme başlayacağız? Arkadaşlar doğar doğmaz kuzularınızın olduğu bölmeye yem koyabilirsiniz. Kuzular ilk 5 ila 10 gün içerisinde fazla miktarda, hatta neredeyse sıfıra yakın yem tüketiminde bulunacaklar. Ama o yemleri ağızlarına alacaklar, evirecekler, çevirecekler. Hem yemliğe alışacaklar hem de yem yemeye alışacaklar. Buradaki amacımız kuzunun o günler içerisinde yem tüketmesini sağlamak değil. Ama 10 günlük olduktan sonra, özellikle 15 günlük olduktan sonra annelerinden emmiş oldukları süt onların ihtiyacı olan enerji ve proteini karşılamamaya başlayacak. Bu süreçte de yeme başlamış olmaları lazım. Siz kuzunuza 15 günlük olduğunda yemi birden verdiğinizde yeme ilk geçişte yem ishaliyle karşılaşabilirsiniz. Karşılaşmış olduğunuz yem ishali kuzunuzu öldürmez ama gelişimini yavaşlatacaktır. Biz burada zamanla yarışıyoruz. 3 ayda 45 kiloya vardırmaya çalışıyoruz. O yüzden kuzunuz doğar doğmaz bulunduğu bölmede yem olması, yavaş yavaş yemi ağzında alıp eveleyip gevelemesi, yeme alışması, yemliğe alışması bizim için çok önemli. Bu süreç zarfında 15 günlük olana kadar yavaş yavaş günlük 20 gram, 30 gram, 50 gram gibi yem tüketiminde bulunacaktır. Ve bundan sonraki süreçte de artık yem tüketimi hızlanmaya başlayacak. Kuzularınız kilo almaya başlayacak. Ama bahsetmiş olduğum gibi yemi birden yem tüketmeye başladığı dönemde önüne koyarsanız yemden kaynaklı yem ishalleri olacak. Kuyruğunun arkası sürekli yaş kalacak arkadaşlar. Peki ota ne zaman başlayacağız? Kuzular ilk 25 günlük süre boyunca işkembeleri, mideleri selülozu sindiremez. Yani vermiş olduğunuz samanı, yoncayı, yulafı kuzunun midesi 25 günlük olana kadar sindiremez arkadaşlar. O yüzden 25 günden önce ot vermek onun işkembesinin o otu sindirmeye uğraşmakla harcayacağı vakit içerisinde fazla kaslanmasına, fazla genişlemesine, fazla büyümesine sebep olacaktır. Kocaman işkembeli ama et tutmayan kuzularınız olur. O yüzden 25 günden önce kuzularınıza ot vermeyin arkadaşlar. Peki ota başlamadan önce çok önemli bir nokta daha var. Onun da altını çizmek istiyorum. Kuzularınız 20-21 günlük olduğunda karma aşılarını mutlaka yapın arkadaşlar. Çünkü ota başladıklarında sindirim sistemindeki sindirim ciddi miktarda değişecektir. Yemin yanında artık ot da vermeye başladınız çünkü. O yüzden 20-21 günlük oldukları dönemde karma aşılarını yapar da 25 günlük olduktan sonra otları önüne dökmeye başlarsanız o dönemde de karşınıza çıkabilecek o yem ishalleri ortaya çıkmayacaktır. Peki yeme yavaş geçirdik. Ota geçirmeden önce aşı yaptık. Peki hangi ottan vereceğiz? Birçok işletmeci diyor ki yoncasız kuzu besisi olmaz. Birçok işletmeci de diyor ki yoncayla kuzu besisi olmaz. Yoncasız yapanlar da yoncayla yapanlar da yapmış oldukları sistemde aslında çok da memnunlar. Peki neden birisi yoncasız olmaz derken biri yoncayla olmaz diyor? Bunun detaylarına değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yoncanın içerisinde yüksek miktarda protein var. Aynı zamanda da yüksek miktarda kalsiyum var. Yüksek miktarda kalsiyum alan bir hayvan bu kalsiyumun fazlalığını atmak için böbreklerden çok ciddi miktarda su emilimi yapar arkadaşlar. Yani yüksek miktarda kalsiyumlu yoncalı rasyonlarla beslenen hayvanlarınızın bol bol su tüketmesi lazım. O yüzden birçok yetiştiricimiz der ki yoncayı yiyen hayvanın altı yaş olur. Çünkü sürekli idrar yapar. Neden? Çünkü fazla miktarda kalsiyumu atabilmek için bol miktarda su içmeye ihtiyaç duyar. Eğer bu dönemde
istediği kadar suyu bulamazsa, temiz suya ulaşamazsa, yüksek miktarda su içemezse o zaman kuzularınızda sidik zoru dediğimiz olay meydana gelecektir. Yani idrar yollarında taş olacak. Bu da onların idrarını yapamamasına, dolayısıyla ölmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı yoncayı fazla vermemek kuzu besisinde çok önemlidir. Peki nasıl vereceğiz? Eğer yonca ile kuzu besisi yapmak istiyorsanız o zaman sabah yonca koyuyorsunuz. Bütün kuzuların yoncaya erişebileceği miktarda otluk olması lazım. Bu da çok önemli. 1 saat yonca orada duruyor. Kuzular 1 saat içerisinde yoncaya hücum ediyor. Çünkü yonca oldukça lezzetli bir ürün. Dolayısıyla 1 saat içerisinde yoncayı bitirmeleri lazım. Eğer bitiremezlerse fazla yonca koymuşsunuz demektir. Siz yoncayı otluklardan alıverin arkadaşlar. Aksi takdirde az önce bahsettiğim bir sürü problemle karşılaşabilirsiniz. Akşam da aynı şekilde 1 saatte tüketecekleri kadar yonca koyacağız. Saman, çayır otu gibi otlarla beslemek istersek kuzuları o zaman önlerinde sınırsız bir şekilde saman ya da çayır otu bırakabilirsiniz arkadaşlar. Fazla miktarda tüketmek istemeyecektir çünkü yonca gibi lezzetli değil. Sadece yemden ya da sizin vermiş olduğunuz tahıllardan almış olduğu nişastayı baskılayabilmek için, rumende asitlik oluşmaması için bir miktar ot tüketiminde bulunacaktır arkadaşlar. Yani saman, çayır otu gibi otlarla besliyorsak sınırsız otlama yapabiliriz. Eğer yonca gibi bir kalsiyum ve proteini yüksek bir otla besliyorsak o zaman sabah 1 saat, akşam 1 saat paylamalı yonca veriminde bulunabiliriz. Aynı zamanda burada önemli bir ayrım daha var arkadaşlar. Birçok işletme fabrikalardan almış olduğu kuzu yemlerini yediriyor kuzularına. Dolayısıyla bu kuzu yemlerinin protein miktarı ve kalitesi, yani sindirilebilirliği düşükse yonca ile beslerseniz daha iyi sonuç alırsınız. Ama almış olduğunuz fabrika yeminin protein miktarı, kalitesi ve sindirilebilirliği yüksekse o zaman yonca değil samanla da besleyebilirsiniz. Aynı verimi, aynı kaliteyi alacaksınız. Çünkü proteini yemden alıyor, yoncaya ihtiyacı yok. Diğer durumdaysa yemde istediğimiz miktarda sindirilebilir protein yok. Dolayısıyla proteine ihtiyacı olan kuzuyu yonca ile protein takviyesini yapmış olabilirsiniz. Altını tekrar çiziyorum. Yonca koyduğunuz işletmelerde mutlaka kuzuların aynı anda yoncaya erişimini sağlayacak kadar çok otluk bulunması lazım arkadaşlar. Şimdi bu detayların altını çizmiş bulunduk. Biz bu süreçte İlk 2 aylık dönemde kuzularımızın beslenmesinde yüksek miktarda proteinin çok önemli olduğunun altını çizelim. Çünkü hayvanlar gelişim döneminde, boya gittikleri dönemde yüksek miktarda proteine ihtiyaç duyarlar. Ama kesime 1,5-2 ay kala dönemde boya gitmeyi tamamlamış, uzaması artık yavaş yavaş durmuş olan kuzunun ene doğru gitmesi lazım. Yani artık et doldurması lazım. Bu noktada onun yüksek enerjiye ihtiyacı var. Yani besinin başında kuzularınıza yüksek proteinli, besinin sonundaysa düşük proteinli ama yüksek enerjili bir besleme çok daha iyi sonuç verecektir. Peki toparlayalım konuyu. İşin sonunda bir kuzu 3 ayda nasıl 45 kilo olabilir? Arkadaşlar şunun altını çizmemiz lazım. Mutlaka ve mutlaka elinizdeki koyunun ırkının bu yüksek et verim kabiliyetine müsait olması lazım. Yani merinos gibi, Karacabey merinosu olur, Orta Anadolu merinosu olur, Konya merinosu olur, Malya koyunu olur ya da Kangal koyunu olur ya da kıvırcık koyunu olur. Bu tarz yerli yüksek et tutma verim ırklarından birine sahip olmanız lazım. Ya da Suffolk, Ile-de-France, Berrichon gibi yüksek et tutma kabiliyetine sahip ithal koyun ırklarından birine sahip olmanız lazım. Aksi takdirde süt verim kabiliyeti yüksek olan ya da hem ete hem süte yatkınlığı olan ırkların kuzuları 3 ay gibi bir süre içerisinde 45 kilo canlı ağırlığa erişemez. Çünkü onların et tutma kabiliyeti çok yüksek değildir. Adı üstünde ya kombine ırk verim özelliğine sahiptir ya da süt verim özelliği daha baskındır. Yemden yararlanması düşüktür arkadaşlar. Şimdi düzgün bir ırkımız varsa elimizde zaten tüm dünyada yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Et ırklarının günlük canlı ağırlık artışı 400 ila 500 gram arasında değişiyor. Biz bunu ortalama 450-460 düzgün bir beslemeyle 470 grama getirirsek zaten 5 kilo canlı ağırlıkta doğmuş olan bir kuzumuz totalde 90 gün boyunca 460 gram canlı ağırlık alırsa zaten 43-45 kilo canlı ağırlığa erişiyor. Kağıt üzerinde işlem aslında bu kadar basit. Ama
burada bahsettiğim üzere yem geçişleri, kullandığınız yem içerikleri, yani burada yem derken fabrika yemlerini kastetmiyorum arkadaşlar. Sizin onlara verdiğiniz arpa, mısır, soya gibi şeyler de yem olarak değerlendiriyoruz. Yani düzgün bir beslemeden bahsediyoruz. Düzgün bir beslemeyle bu canlı ağırlık artışları sağlanabilir. Birçok yetiştiricimiz benim kuzularım 600-650 gram alıyor diyecektir. Evet, bunlara ben de birçok defa şahit oldum ama genelde sürü ortalamasını göstermiyor arkadaşlar. Bazı kuzular bu kadar yüksek canlı ağırlık artışlarına erişebiliyorken sürü ortalamasına vurduğumuzda et ırkları zaten genellikle yüksek kabiliyetli olanlarda 450-460 gramlar civarında geziyor. Tüm dünya ortalaması da böyledir. Dünyada yapılmış birçok çalışmada bunu gösteriyor. Ama sizin bireysel bazı kuzularınız bu rakamlardan çok daha yüksek alıyor olabilir. Biz sürü ortalamasından bahsediyoruz. Şimdi videonun başında bahsettim. Burada tüm yetiştiricilerimizi ilgilendiren çok özel bir çalışma yaptığımızdan bahsettim. Nedir bu çalışma? Fark ettiyseniz kuzunun yeme başlangıç dönemi, aşıları, daha sonra ota başlangıç dönemi, düşük proteinli, yüksek proteinli beslendiği dönemler, düşük enerji, yüksek enerjili beslendiği dönemler ya da rasyonlarınızın içerisinde yüksek miktarda nişastanın bulunması ya da bulunmaması gibi birçok faktör, İşte hayvanların sidik zoruna gitmesine sebep olan etkenler gibi birçok sebep bizim bu çalışmayı yapmamıza sebep oldu. Biz ne yaptık? Kuzularımızın önüne ot koyuyoruz, yonca koyuyoruz. Başlangıç dönemleri, geçiş dönemleri, sabah paylamaları, akşam paylamaları, bunlara herkes dikkat edemeyebiliyor. Aynı zamanda da otluğa koymuş olduğumuz her çeşit otu kuzular çekeleyerek ağızlarıyla yere düşürüyor. Ciddi miktarda da ot zayiatı olmuş oluyor arkadaşlar. Kuzu bir balya ot yiyerek kasaba gidecek ama bir balyayı da yere çekip dökebiliyor. İşin sonunda bu bizi karlılıktan uzaklaştırabiliyor. Dedik ki öyle bir yem yapalım. Öyle bir karışım hazırlayalım ki hiç ota ihtiyacı olmasın. Yani kuzunun önüne vermiş olduğumuz tane yemleri tüketerek hiç ot vermeden, önüne hiç otluk koymadan onları besi sonuna kadar götürelim. Bu sayede yanlış yapılan geçişlerden dolayı yem ishalleri oluşmasın. Aynı zamanda da ot geçişi, yem geçişi gibi geçişlerle uğraşmayalım. Kuzunun önüne yemi koyalım. Kuzu sadece ve sadece bu yemi yiyerek damızlık olacaksa ayrı bir yöntemle, kasaplık olacaksa ayrı bir yöntemle besleyebilelim. Dolayısıyla ot masrafından, ot zayiatından, yanlış ot geçişleri, bunlardan kaynaklı olarak idrar taşı oluşması, işkembenin fazla büyümesi, kuzunun çok tüylenmesi, gelişiminin yavaşlaması gibi bir sürü olumsuz etkiyi ortadan kaldıralım. Kaldırabilir miyiz dedik. Bir senedir kağıt üzerinde çalıştık. 4 aydır da arkamdaki hayvanlar üzerinde denemelerini yapıyoruz. Ve tamamıyla başarıya ulaştık arkadaşlar. Hiçbir şekilde ot vermeden kuzularımızı 4 aylık yaşa getirdik. Hala da beslemeye devam ediyoruz. İstediğimiz canlı ağırlık artışlarını da sağladık. Fakat bu çalışma yaklaşık 5-6 ay kadar daha devam edecek. Farklı denemeler yapılacak. Süreyi kısaltmak için çalışmalarımız olacak. Bu bahsetmiş olduğumuz sistemde 4 ayda değil de işte az önce konuştuğumuz gibi 3-3,5 aylık bir süre içerisinde 45 kilo canlı ağırlığa erişebilir miyiz? Kuzuların önüne hiç otluk ve ot koymadan, hiçbir yem geçişi yapmadan, yem geçişine ihtiyaç duymadan ve en önemlisi de kuzuların hiçbir şekilde yem ishaline yakalanmadan, kuyruklarının altı yaş, yeşil, ishal görünümüne bürünmeden bakım beslemesini yapabilir miyiz dedik ve oldu arkadaşlar. Bu çalışmalar devam edecek. Ben size ara ara bilgiler vermeye devam edeceğim. İşin sonunda da tahminime göre 5-6 ay sonra da bu çalışma nihayete ermiş olacak. O zaman daha kapsamlı, daha detaylı bir video ile sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik bir videonun sonuna geldik. Abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakarak, beğeni işaretine basarak kanalımıza destek olmayı, daha fazla kitlere ulaşmayı bizim için sağlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.